Roma Bileti'nden herkese merhaba. Bugün size İtalyan makarnası nasıl yapılır onu göstereceğim. Başlıyoruz. Sizin de marketlerde kolaylıkla bulabileceğiniz Barilla'nın No 5 olan makarnasını yapacağım bugün. Ve bu spagettinin üzerindeki No 5 aslında spagettinin kalınlığını gösteriyor. No 3 olanları var, daha ince, No 7 olanları var, daha kalın. Sizler zevkinize göre tercih edebilirsiniz. Bu makarnalar 500 gramlık paketler halinde oluyor. İtalyanlar normalde 80 gram, 100 gram kişi başı tercih ediyorlar. Ancak biz 2 kişi 250 gram tercih ediyoruz. Çünkü 250 gram yaptığınız zaman paketin tam yarısını bir gün yapmış oluyorsunuz. Ertesi günde tam diğer yarısını yapabilirsiniz. 250-250 bölebilirsiniz. Bunun için makarnayı bir hassas tartıyla tartıp o şekilde yapmanızı öneriyorum. Çünkü İtalyanlar asla bir paket makarnayı yapıp içinden yiyebilecekleri kadar yiyip dolaba atmıyorlar. Bu kesinlikle İtalyanların tarzı değil. Makarnayı İtalyanlar her zaman taze taze yapıp tüketiyorlar. Biz de bugün yine öyle yapacağız. Makarnayı yapmadan önce dikkat etmemiz gereken en önemli şey, her markanın üzerinde makarnanın pişme süresi yazar. Aynı markanın farklı makarna çeşitleri olsa dahi her çeşidin üzerindeki pişme süresi farklıdır. Örneğin Spaghetti No 5 Barilla'nın cottura yani pişme süresi 9 dakika. Şimdi bu pişme sürelerinden 1-2 dakika daha az pişirirseniz makarnayı al dente kıvamında yiyebilirsiniz. Al dente de daha az pişmiş demek ve dişe gelen anlamına geliyor. Gastronomi uzmanları al dente makarnanın hem daha sağlıklı hem de daha doyurucu olduğunu söylüyorlar. Şimdi önce makarna suyunu ısıtıyorum. İtalyanların asla yapmadığı bir şeyden bahsetmek istiyorum size. Şimdi İtalyanlar bir kere makarnayı koyduktan sonra üzerine tuz eklemiyorlar. Kaynayan suyun içerisine tuz ekleyerek makarnanın tuzlu bir suya girmesini sağlıyorlar. Şimdi su kaynadı ve ben kaynayan suya 250 gram makarna için 2 çay kaşığı tuz ekleyeceğim. Şimdi 2 çay kaşığı tuzu ekliyorum. Bakın zaten tuzu koyduğum zaman kendi kendine karışmaya başlıyor. Yani karıştırmaya elbette ki gerek yok ama ben şöyle garanti olsun diye bir kere çevirebilirim. Şimdi şu elimde görmüş olduğunuz şahane 250 gram makarnayı tencereye koyuyorum. Evet. Yapılan hatalardan bir tanesi de spagettiyi biz marketten aldıktan sonra pişirmeden önce şöyle ikiye kırıyoruz. Şimdi İtalyan gibi makarna yiyeceksek asla spagettiyi kırmamalıyız. Şimdi bu makarnayı koyduk. Birazı yukarıda kaldı, biraz aşağıda ama aşağısı piştikçe zaten yumuşayıp bunları içerisine alacak. Şöyle birazcık bastırıp çevirip suyun içerisine girmesini sağlıyorum. Şimdi makarna birbirine yapışmasın diye içerisine zeytinyağı koyuyoruz. İtalyanlar böyle yapmıyorlar. Zaten ben şu an zeytinyağı koysam zeytinyağı suyun üzerine çıkıyor. Ama makarna gördüğünüz gibi tencerenin dibinde. Zaten siz makarnayı belli derecede, belli aralıklarla karıştırırsanız zaten birbirine yapışmayacaktır. Şimdi az önce söylediğim gibi makarnayı içerisine koydum ve 9 dakika pişme süresiydi. Ben al dente istiyorum. Dolayısıyla şu görmüş olduğunuz kronometreyi ayarlayacağım ve bunu 7 dakika ayarlıyorum. Süreyi başlattım. Şimdi ben hemen o arada sosumu yapmaya başlıyorum. Başka bir tava var burada ve bu tavanın içerisine birazcık tereyağı koyacağım. Siz tercihinize göre başka sos çeşitleri deneyebilirsiniz. Yakıyorum altını. Ben domates soslu bir makarna yapacağım ve içerisine hem domates atacağım, domates sosu atacağım, kekik atacağım ve en son makarna bittikten sonra da parmesan üzerine parmesan rendeleyeceğim. Ve yine her zaman İtalyanların çok sıklıkla kullandığı gibi fesleğen baziliko koyacağım. Şimdi tereyağı hemen pişti. Üzerine birazcık zeytinyağı koyuyorum. Ve makarnam olana kadar
kontrol ediyorum. 4,5 dakikam var ve şimdi domateslerimi de koyuyorum hemen. Ve karıştırmaya başlıyorum. Şimdi gördüğünüz gibi sosumun içerisine hiçbir şekilde su eklemedim. Çünkü su işte buradaki bu mucize sudan faydalanacağım. İtalyan makarnasının aslında en önemli şeyi kaynayan suyun içerisindeki makarnanın kaynadığı su. Çünkü makarnanın üzerindeki o nişasta suyun içerisine yayılıyor ve lezzetini o suya bırakıyor. İşte biz de o suyu hem makarnada hem de sosta kullanacağız. Ve birazcık da domates sosu, salçası birazcık aktarıyorum. Dil okuluna gittiğimde öğretmenim bana şey demişti. Makarnayı nasıl yiyorsun, hangi sosları kullanıyorsun demişti. Ben de ilk geldiğim zamanlarda sos pek kullanmıyordum. Makarnayı sade olarak yiyordum. Öğretmen bana böyle yaptı. Ne? Sade olarak mı yiyorsun? Hasta mısın? Neyin var filan dedi. Dedim hocam bir şeyim yok yani ben sade seviyorum. Ya İtalyanlar dedi ancak hasta oldukları zaman sade yerler. Hani baharat ona dokunacaksa, domates sosu ona dokunacaksa ancak o zaman sossuz yerler demişti. O da yine aklımda kalmıştı. İtalyanlar genelde %99 sossuz makarna yemiyorlar. Şimdi gördüğünüz gibi bir yandan sosumu yaparken bir yandan da makarnanın pişme süresi devam ediyor. Makarnamın 3,5 dakikası kaldı. Al dente olması için 3,5 dakika daha pişecek. Çünkü makarna normal tencerede piştikten sonra bir de sosun olduğu tavada da pişmeye devam edecek. Aslında bu yüzden de makarnayı ben paketin üzerindeki pişme süresinden 1-2 dakika daha az pişiriyorum. Sos için birazcık kekik de koyuyorum. Kekiği de koydum. Ve İtalya'ya, Roma'ya tatile gelirseniz Roma'da Campo di Fiori'de kurulan pazardan böyle karışık makarnalar için hazırlanmış özel baharatlar var. Bu baharatlardan da atabilirsiniz tercihinize göre. Şimdi ben bunun üzerine birazcık lezzetlendirmek için makarnanın suyundan birazcık alıp sosa atabilirim. Çünkü makarnadaki bu nişastalı su sosun içerisine girip bunu daha da lezzetlendirecek. Evet, kokusu da muazzam. Şimdi makarnam pişiyor. Sos da pişiyor ve makarnanın pişmesine 1,5 dakika kaldı. Şimdi süre doldu. Makarnayı tavaya almaya başlıyorum. Şimdi makarnamın altını kapatıyorum ve bu al dente olan makarnayı suyuyla beraber sosun içerisine aktarıyorum. Şimdi bizim yaptığımız hatalardan bir tanesi de pişmiş olan makarnayı musluğun altına tutmak, pişmesini durdurmak. Ancak dediğim gibi bu lezzetli suyu aslında ziyan etmiş oluyoruz. İşte şimdi onu engelliyoruz ve makarnayı sosun içerisine alıyorum. Şimdi bu altın değerindeki suyu alıp tavanın içerisine birazcık aktarıyorum. Aslında bunun bir diğer adı da altın suyu olmalıydı. Döküyorum. Şimdi tekrar söylemekte fayda var. Makarnanın nişastasını verdiği bu lezzetli suyu sosun içerisine aktardım. Ve makarna bu suyu çekene kadar tavada birazcık daha pişirmeye devam edeceğim. Hem domateslerin lezzetini hem kekiğin lezzetini alacak sos makarna hem de o nişastalı suyu çekecek. İtalyan ustaların kullandığı yöntemlerden bir tanesi de böyle makarnayı bu şekilde tavayı çevirip sotelemek. Ben de birazcık ondan faydalanıyorum. Çünkü altta suyu çekmiş olan makarnayı üste alıyorlar. Hem keyifli de. Böyle derin bir tava kullanabilirsiniz siz de bunun için. Şimdi gördüğünüz gibi makarna aslında bu lezzetli suyu çekti. Ve şu an aslında servise hazır. Şimdi bu muazzam makarnayı tabağa alıyorum.
Marketlerde parmesan peynirlerinden bulabilirsiniz. Ben de bu Parmigiano Reggiano peynirinden aldım ve makarnanın üzerine birazcık rendeleyeceğim. Ve üzerine birazcık da fesleğen yaprağı koyuyorum. İtalyanların son derece basit ve pratik yöntemleriyle şahane makarnayı gerçek lezzetiyle yapabileceğimiz şekilde yaptık ve afiyetle yiyeceğiz. Sizlere de afiyet olsun.